Bu ay çok hızlı bir savaş yaşadık. Öncelikle Hindistan balistik füzelerle Pakistan topraklarını vurdu. Elinden gelen zaten buydu. Sonra Pakistan Hindistan sınırına asker yığdı. Hindistan zaten hazır bekliyordu. Sonra dediler ki niye karadan savaşarak asker kaybedelim ki? Sonuçta biz havada çok daha iyiyiz. O yüzden Pakistan savaş uçakları hemen havalandı. Ve havada Hindistan'a ait 5 savaş uçağını düşürdüler. Tabi bunun yanında karada da belli noktaları vurmaya başladılar. Hindistan işlerin hiç de tahmin ettiği gibi olmadığını anlayınca hemen geri çekilmeye başladı. Çünkü bu işin sonu onlara pahalıya patlayacaktı. Bunu gören Pakistan askerleri zafer kutlamalarına başladılar. Savaş bu kadar kısa sürdü ama elbette çok daha geniş bir alanda etkileri görülmeye devam edecek. Mesela tüm bunlar olurken Endonezyalı yetkililer olan biteni büyük bir dikkatle izliyorlardı. Çünkü onlar da Fransa'dan Rafale savaş uçağı satın alacaklardı. Burada olanlardan sonra Rafale dosyasını incelemeye aldılar. Hatta o dosyayı artık kapattılar da diyebiliriz. Bir yandan da Türkiye ile görüşmeye başladılar. Bu arada bu ablanın niye bıyığı var demeyin, yapay zeka hala ilginç şeyler yapabiliyor. Neyse, belli ki bu sürecin sonunda Endonezya milli savaş uçağımız Kaan'ı tedarik ederek rahat bir nefes alacak. Tabi mesele Pakistan-Hindistan savaşıyla başlamadı aslında. Onların ilgisi daha önceye dayanıyor. Sadece bu sürecin Kaan tedariğini hızlandıracağını söylemek mümkün. Tabii ki önümüzdeki dönemde bunu hep birlikte göreceğiz ama bildiğimiz tek bir şey var. Milli savaş uçağımız Kaan adından söz ettirecek. Hatta şimdi bunun ilk sinyallerini de görmeye başladık. Belki abarttığımı düşünebilirsiniz ama şu an Asya ve Orta Doğu'da Kaan rüzgarı esmeye başladı ve bunu bize TUSAŞ Genel Müdürü'nün açıklaması net şekilde gösterdi. Bugün bu açıklamayı değerlendirelim. Daha Türkiye'de envantere girmeyen milli savaş uçağımız nasıl oluyor da ülkelerin radarına girebiliyor? Bu soruyu cevaplamadan önce kısa bir hatırlatma yapayım. Bu tarz içerikleri seviyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Öncelikle milli savaş uçağımızdan ve onu bugünlere getiren süreçten bir bahsedelim. Daha envantere girmeden nasıl böyle ilgi topladığı bu şekilde daha iyi anlaşılabilir. Milli savaş uçağımıza uzanan süreç 2010'da başladı. O yıl Savunma Sanayi İcra Komitesi TUSAŞ'la anlaştı ve süreç hızla ilerledi. 2011'de kavramsal tasarım başladı. Bu süreç 2013 yılında tamamlandı. O ara projeye bir ortak almak da istedik, görüşmeler de yaptık ama 2015'te bu fikirden vazgeçtik. Bağımsız yerli bir platform olsun istedik. Biraz geç olsun ama bize ait olsun diye düşündük. Zordu ama imkansız değildi. 2015'te tasarım seçimi yapıldı. 2 tane tek motorlu, bir tane çift motorlu tasarım vardı önümüzde. Türkiye F-22 benzeri olan çift motorlu tasarımı seçti. 2018'de proje resmi olarak başladı. 2021'de ilk parçanın üretimi başladı. 2022'de uçak son montaj hattına girdi ve 2023'te hangardan çıktı. Yerdeki testler başladı. 21 Şubat 2024'te de ilk uçuş tamamlandı. Sadece 6 yılda bu seviyeye ulaşabilmek inanılır gibi değil. Hem de bu kadar yüksek yerlilik oranıyla. Şu an sadece motoru ve fırlatma koltuğu yerli değil. Motorun yerleştirilmesi çalışmaları da devam ediyor. Kolay bir süreç değil. İlk defa yapıyoruz sonuçta. Neyse, daha fazla detaya girmeyelim burada. Zaten süreci kanalda birçok videoda detaylarıyla konuşmuştuk daha önce. Şimdi hızlıca özelliklerine de değinip bu kısmı bitirelim. Kaan'ın uzunluğu 21 metre, kanat açıklığı 14 metre, yüksekliği 6 metre, azami hızı 1,8 Mach. ABD üretimi F-110 motorunu kullanıyor. Burada elbette bir handikap var. O da bu motorun radar görünürlüğünü arttırması. Ama motor kısmını bir süreliğine göz önünde bulundurmazsak Kaan tam anlamıyla bir 5. nesil savaş uçağı olarak tasarlandı. Motor 5. nesil için uygun bir motor değil şu anda. O da Türkiye'nin geliştirdiği motorla çözülecek bir sorun. Kaan silahlarını dahili silah yuvalarında taşıyor. Zaten 5. nesil savaş uçakları için olmazsa olmaz bu. Eğer radar görünmezliği hedefliyorsanız mutlaka silahlar gövdenin içinde olmak zorunda. Yani motor konusunu da yerli imkanlarla çözdükten sonra Kaan tam anlamıyla bir 5. nesil savaş uçağı olacak ve projelerin ilerleyişine bakarsak bu sorunu da kısa bir sürede çözeceğimizi görebiliyoruz. Zaten sadece biz görmüyoruz. Şu an Kaan'la ilgilenen 4 ülkede bunu görmeye başlamış ki bu uçağı daha envantere girmeden almaya çalışıyorlar. Öncelikle hangi 4 ülkeden bahsediyoruz? TUSAŞ Genel Müdürlüğü'nün söylediği isimler Kazakistan, Suudi Arabistan, Malezya ve Endonezya. Girişteki Endonezya örneğini bu yüzden vermiştim. Bu devletlerin savaş uçağımızı alma ihtimallerini değerlendirmeden önce şunları netleştirmekte fayda var. Bakın, siz bir savaş uçağı geliştiriyorsunuz ve henüz bu uçak geliştirme aşamasında. Yani daha kendi ülkenizde bile envantere girmemiş. Ama savaş uçağı gibi askeri teknolojinin zirvesi denebilecek bir konuda 4 ülke size şimdiden güvenebiliyor ve uçağınıza talip oluyor. Bunun tek bir sebebi vardır. O da sizin savunma sanayinizin artık bütün dünyaya güven veriyor olması. Türkiye isterse yapar dedirtmişsiniz ki daha kendi envanterinize girmemiş, kendini kanıtlamamış bir savaş uçağı alıcı bulabiliyor. Peki bu ülkeler milli savaş uçağımızı alır mı? Öncelikle bu 4 ülkeden ikisi uçağımızla sadece ilgilenir durumda. Yani almak istiyoruz ama önce biraz inceleyelim modundalar. Suudi
Arabistan ve Endonezya meseleye böyle bakıyor. Tabi Pakistan-Hindistan savaşından sonra Endonezya'nın konuya yaklaşımının değiştiğini tahmin etmek zor değil. Ama Kazakistan ve Malezya ile mesele ön ilginin de ötesine geçti. Bu iki ülkeyle artık aktif müzakereler yapılıyor. Ortak üretim ya da teknoloji transferi gibi meseleler masada görüşülüyor. Hatta biraz daha detaya girelim. Bu ülkelere tek tek bakalım. Öncelikle Suudi Arabistan'ın savaş uçağımıza olan ilgisi Kraliyet Hava Kuvvetleri Komutanı'nın Türkiye'ye yaptığı ziyarette resmileşmişti. Suudi Arabistan artık araları iyi görünse de ABD'ye pek güvenmiyor. F-35 satın almak istiyorlar ama sürekli sorun çıkarılıyor. Müzakereler sürekli uzuyor. İşte bu yüzden milli savaş uçağımıza ilgi gösteriyorlar. Bir de Suudi Arabistan'ın hava kuvvetleri uçak çeşitliliğine her zaman önem verdi. Yani dünyada gelişmiş diyebileceğiniz herhangi bir savaş uçağı ortaya çıktığında onu envanterlerine katmayı istiyorlar. Milli savaş uçağımızı alma ihtimalleri bu yüzden yüksek. Endonezya için de aynı şey geçerli. Çünkü onlar Güney Kore'nin KF-21 programına zaten ortaklar ama ondan daha iyisini envantere katarak hava kuvvetlerini daha caydırıcı kılmak da istiyorlar. İşte bu yüzden ortak oldukları programa tamamlayıcı bir platform olarak milli savaş uçağımızı da istiyorlar. Tabi teknoloji transferi gibi imkanları elde edebilirlerse bu da onlar için sevindirici olacaktır. Kazakistan risklerin giderek arttığı bir bölgede olduğunun farkında. Batı, Rusya ve Çin aynı anda Orta Asya'da çıkarlarının peşinde faaliyet gösterirken Kazakistan'ın kendini güvende hissetmesi çok mümkün değil. Böyle bir ortamda Kazakistan'ın sadece Sovyet döneminden kalma eski bir savaş uçağı filosu olması büyük bir tehlike. Milli savaş uçağımızla hava kuvvetlerini yenilemek en mantıklısı onlar için. Çünkü o bölgede çıkar amaçlı faaliyet göstermeyecek olan tek ülke Türkiye şu anda. Malezya'nın da şu an hem Rus hem batılı uçaklardan oluşan bir filosu var. Onlar da milli savaş uçağımızı tamamlayıcı olarak görüyorlar ve teknoloji transferi gibi bir hayalleri var. Bunu ve ortak üretim fırsatlarını Ruslar ya da Batı ile yakalayamayacaklarının farkındalar. Türkiye'nin Müslüman bir ülkeye teknoloji sağlarken çok daha bonkör olacağını biliyorlar. Zaten olması gereken de bu. Dindaşınız olan bir ülkeye Batı ile aynı şekilde muamele edemezsiniz. Bu size yakışmaz. Ve bahsettiğimiz bu 4 ülkeden özellikle 3'ü ciddiye alınacak ekonomilere sahip. Kaan tedarikleri ekonomimize katkı sağlayacak boyutlarda olacaktır bu yüzden. Mesela Suudi Arabistan'ın 100 adet Kaan satın almak istediği yazılıp çiziliyor. 100 adet bu sektör için devasa bir rakam. Muhtemelen Suudi Arabistan Kaan'la savaş uçağı filosunu çeşitlendirmek yerine milli savaş uçağımızı kendi filosundaki başat aktörlerden biri haline getirmeyi planlıyor. Alım yapacağı sayı bize bunu gösteriyor. Bahsettiğimiz 4 ülke içinde milli savaş uçağımız cazip bir seçenek. Çünkü muhtemelen maliyet anlamında F-35'ten çok daha düşük olacak. Bir de milli savaş uçağımızın F-35'ten çok daha iyi olduğunu söylesek abartmış olmayız. Zaten Kaan'ın ABD'deki muadili F-35 değil, F-22. F-22 muadili bir savaş uçağını F-35'ten bile daha uygun fiyata verdiğiniz zaman elbette cazip bir seçenek haline gelecektir. Yani kısaca özetlersek milli savaş uçağı programımız sadece bize değil, dünyaya da güven veriyor. Bu güvenin sonucu da işte bu ilgi. Daha savaş uçağımız envantere girmeden 4 ülkenin ilgisini üzerine çekebiliyor. Bu çok büyük bir olay. İnşallah envantere girdikten sonra çok daha fazla talebi olacak. Hatta şahsi görüşüm bu projede yaşayacağımız en büyük sıkıntının seri üretim hızlı olacağı. Muhtemelen bu uçağı almak isteyenler uzun bir süre sıra beklemek zorunda kalacak. Çünkü Kaan envantere girdiğinde yeryüzündeki en mantıklı seçenek olarak ön plana çıkacak diye düşünüyorum. Allah'a emanet olun.